Herkese günaydın dostlar. Aziz Paul yolundayız bugün. Dün akşam bildiğiniz gibi en son Pergantik kentin tiyatrosundaydım. Oradan karanlıkta yürüyerek kendime bir yer buldum. Yeşillik bir yer buldum. Attım çadırımı. Dün gece burada kaldım. Şimdi biraz geç uyandım ama yüzüm gözüm şiş. Sırtımda kürek kemiğimin orada hala bir ufak bir ağrı var. Tam geçmedi. Hani geri mi dönsem devam etsem bilmiyorum artık. Ama devam edeceğiz galiba. Çok beni rahatsız eden bir ağrı değil. Hafif bir ağrı. Sonra olur artık. Şimdi kahvaltı yapalım. Ondan sonra da yürüyüşe devam edelim. Çadırı buraya kurduk ama buraya da güneş geldi. Hani şuranın gölgesi düşer belki diye düşündüm ama yanlış hesaplamışız. Dün akşam hatırlarsınız BİM'den bir şeyler almıştık. Onların yarısını dün akşam yedim. Akşam yemeğinde şimdi yarısını da kahvaltı yiyeceğim. Şöyle şunlar var. Bunları karıştırıp bir kalap sandviç yapalım. Size de göstereyim nasıl yapıyorum ufaktan. Şöyle Rus salatamızı attık abi. Üstüne jambonumuzu ekliyoruz. Bunlar tabi bozulacak ürünler olduğu için yani dün gece aldım, bu sabah bitiriyorum bunları. Çok fazla beklemiyorum. Kalan kısımda ne kaldıysa bitireceğim yani. Üstüne çeşit peynir attım. Küçük diye bunu aldım. Tadı güzelmiş gerçekten, beğendim. Üstüne biraz domates doğrayıp tuzlayıp kapatacağız. Sandviç Yurdal kardeşime gelsin. O böyle şeyleri sever. Bana da afiyet olsun. Ben kahvaltımı yaptım. Çadırın içini biraz toparladım. Şimdi çadırı komple toplayıp yol çıkacağım. Bu arada sizi uyarmam gereken en önemli şey şu. Bunu asla unutmayın. Eğer köy yakınlarında bir yerde kamp kuracaksanız mutlaka yerli halktan birisinden ya da muhtardan olur, birisinden mutlaka izin isteyin. Çünkü buralarda hırsızlık olayları oluyormuş. Ve insanlar sizi tanımadığı için hani geceliğin bir yerde kamp kurarsanız ateş etme ihtimalleri olabilirmiş. Ki ben de silah sesleri duydum. Ben kendim izin istedim. Mutlaka siz de izin isteyip öyle çadırınızı kurun. Nereye kuruyorsanız artık. Yani yeriniz yurdunuz belli olsun. İnsanların bilgisi olsun. Ondan sonra çadırınızı kurun. Doğada bir de şöyle köpükler var. Şu bitkilerin üstünde. Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Şunun üstünden mi dökülür artık? Şu bitkinin bilmiyorum artık. Beyaz beyaz köpükler var böyle. Birkaç yerde gördüm yani. Biliyorsanız yorumlara yazın. Şimdi Perge Antik Kenti şuranın arkasında kalıyor. Sanırım burayı da bir doğal kale suru gibi kullanmışlar bence. Benim mantığımı o yattı. Hani dışarıdan gelen istilalardan korunmak için doğal bir bariyer aslında. O yüzden oranın içine yapmış olabilirler. Köyü de göstereyim size. Köyüm artık ilçem orası tam bilmiyorum. Aksu ilçesine bağlı. Geçim tarım genelde. Hep sıracılıkla uğraşıyorlar. Buranın zaten havası suyu güzel, hani yere ne atsanız yani tohum atın yetişir yani, o derece diyeyim. Zaten görüyorsunuz sağ sol her taraf yeşillik, zeytin ağaçları. Burada domatese benzettim. Domatese benziyor. Boyum kadar domates fideleri var. Yani turizm ve tarım buranın gerçekten büyük geçim kaynaklarından. Şimdi burada da lig yolunda olduğu gibi resmi bir başlangıç noktası var mı bilmiyorum. Ben az geriden başladım. Bende bir KML dosyası var, harita. Onu Gaia diye bir uygulamayla açtım. Oradan gidiyorum. Wikilog'da rotalar varmış ama benim elimde onu indirmedim şu an. Kültür Rotaları Derneği'nin güzergahından yürüyorum. Onu da dernekten isteyebilirsiniz. Sonunda patika yolu buldum sanırım. Burada gördüğünüz gibi taş döşeli. Belki burası da bir Roma döneminden kalma bir güzergah olabilir. Gördüğünüz gibi burada da taşlar var, hani ve düz şekilde ilerliyor. Burayı takip edeceğiz. Daha gördüm, işaret göremedim. Sonunda ilk işaretimi burada gördüm ve sevinçliyim dostlar. Yani yürüyorum, işaret yol. Normalde ilk yolunda biliyorsunuz kar yolunda hep işaretler vardı. Belki buranın işaretleri biraz eskimiştir, o yüzden göremedim. İlk işaretim oradaydı, yerdeydi. Zaten harita var ama GPS kodları var. Böyle ama telefon sürekli bakmak hoş olmuyor. Bir de tek başıma yürüdüğüm için. Normalde hep arkadaşlarım bakar diyorlar. Ben hiç bakmazdım. Şimdi hem telefona bak arada, işte işaretlere bak, yollara bak. Bir yandan yürüyoruz. Ağırlık taşıyoruz. Hepsi bir anda yapmak zor oluyor tabii ki. Bu arada suyumu doldurmadım. İleride bulurum diye. İnşallah bir çeşmeden falan geçeriz yani. Dilim damağım şimdiden kurudu açıkçası. Artık gidip buradan sesler geliyor. Su isteyeceğim yani, yapacak bir şey yok. Yoksa şehir merkezine geri dönmek zorunda kalacağım. O da çok vaktimi alır. Bir soralım bakalım, şansımızı deneyelim.
İyi suyu bulduk. Allah razı olsun. Oh. Gerçekten susuz olmuyor. Hani yiyecek var ama su olmayınca bu yollar yürümez yani. Bir de saatimiz 12.30. Bu saatlerde yürümeyi tavsiye etmiyorum zaten. Şarjımız %64. Xiaomi bileklik şarjı iyi gidiyor gerçekten. Bütün özelliklerini kapadım gerçi ama sadece saati ve adımları falan gösteriyor. Bayağı sizi bir hafta götürüyor yani. Yol bu taraftan devam ediyor. Aha da ikinci işaretim. Tek tek bütün işaretleri gösteriyormuşum size. Burada zaten gördüğünüz gibi keçi dışkıları var. Bu yolda onları da görürsünüz bol bol. Yani aktif olarak kullanılıyor yani hayvanlar. En azından çobanlar kullanıyor bu yolu hala. O yüzden çok da şaşırmazsınız yani yolu. Buranın insanlar gerçekten iyi yani bir Muğlan olsun, buradan olsun. Köy insanlar gerçekten iyi oluyor. Hani bir ihtiyacınız olsa bir şeyiniz, yani bir şey danışmak isterseniz veya bir şeye ihtiyacınız olur. Ellerinden geldikçe size yardımcı oluyorlar. Az önce gördüğünüz gibi. Üçüncü işareti de göstereyim hadi. Diyeceğim şuydu bir de. Hani bu yollar, burada kamp yapmak için şu var, şu bölgeler mesela. Kamp yapmak için daha iyi hem gölge. Daha rahat edersiniz. Köyden de kısmen uzakta. Yani ben genelde birkaç kişiyle yürüyorum ama bu sefer tek yürümek istedim. Arkadaşlarımla tabii gelecek hafta yürüyecekmiş. Onların programıyla uymadı. O yüzden bu sefer ben tek yürüyeceğim. Eğer mümkünse en az 2 kişiyle yürüyün yani. Kafa dengi olan. Böyle daha önce yürüyüş yaptınız, anlaştınız. Kişilerle yürümeye çalışın. Çünkü benim mesela sabah kalkamama gibi özelliğim var. Sabahları yapmayı çok seviyorum. Mesela grup olsak mesela bayağı gruba uyuyorum mesela. Onlar kalkarsa ben de erken kalkıyorum ama tek olunca maalesef ben de geç kalkıyorum. Ama benim de şöyle bir özelliği var mesela. Eğer ne kadar yürürseniz ben de sizle o kadar yürürüm yani. Yürümeye başlayınca ben de sonuna kadar gidiyorum. Benim de öyle bir özelliğim var. Yani böyle grupta birkaç kişinin olması, iyi özelliklerin birleşmesi hem yolun daha güzel zevkli geçmesini sağlıyor. Hem de işte yol bulmada, ne bileyim konaklamada, eşyalarınızı taşımada, paylaşmada yardımcı oluyor. Ama tam tersi anlaşamadığınız insanlarla gelirseniz de yolculuğunuz kötü geçiyor yani. O yüzden diyorum işte hep bildiğiniz arkadaşlarla tanıdığınız, daha önce yürüyüş yaptığınız arkadaşlarla mutlaka gelin diyorum. Tabi bazen yolda insanlarla tanışıyorsunuz. Onlarla yürüyebiliyorsunuz. O da zevkli oluyor. Böyle çok arkadaşım oldu benim. Ama şu an daha kimseyi görmedim. Gerçi ben saçma salak saatlerde yürüdüğüm için olabilir. Yani bu saatlerde tam öğle saatlerinde yürümek çok daha akıl kâr değil ama şurada akşam açlı olduğu için beni bayağı koruyor. Yani gölgelik yerden yürüyorum şu an. Yürümesi de gayet zevkli. Düz bir yol. O yüzden şu an gayet güzel geçiyor. Bugünkü hedefte Kurşunlu Şelalesi'ne gitmek var. Nasip olursa. Zaten daha önce göstermiştim size Kurşunlu Şelalesi'ni. Hani yakın gibi duruyor haritada ama bakalım. Benim işim belli olmaz. Bir bakarsınız yatarım, dinlerim, uyurum. Bu arada Kübra'yı yolcu ettik. O iznim bittiği için dönmek zorunda kaldı. Ama kendinde bir Instagram'da da YouTube yapacağını söyledi. Eğer onun kanalına da abone olursanız sevinirim. Şimdiden. Şimdi işaretleri takip ediyorum ama işaretlerle navigasyon bir an çıldırdı benim. İşaretleri takip etmek daha iyi sanırım. Bunlar yine çam köse böceğin evleri sanırım. Bunları ne elleyin ne dokunun. Tırtıl falan çıkıyor. O tırtıllara dokunmayın, sizi zehirleyebilir. O yüzden uzak durun abi. Size de göstereyim şöyle. Evet, böyle çarpıda görürseniz demek ki yanlış yoldasınız. Yani ben şu an yolu şaşırdım. Yukarıdan gitmem lazım galiba. Navigasyonu tam anlayamadım. Bir çalışıyor, bir bozuluyor. Şu ileriden döneceğiz galiba. Abi artık hırsızlar caydırmak için bu zeytin ağaçları zehirlidir yazmış. Şunlar. Daha zeytin olmamış ama önlemini almış. Burada da genciklerle papatyalar açmış. Çok güzel yani. O yüzden buralarda yürümeyi seviyorum abi. Harita var, işaret var. Yine kayboluyorum ya. Of. Dinledim, kendime geldim. Bu ormanın içinde yol bayağı bir kayışıklaşıyor.
Yani tam nereden gideceğiniz işaret var ama tam belli olmuyor yani. Açıkçası GPS'ten. Şurada bir yuva var ama neyin yuvası bilmiyorum. Kekik falan olabilir. Enerjim düştü biraz. Şundan yiyorum. Fıstıklı krokan. Siz enerji barı ya da protein barı da yiyebilirsiniz. Hoşunuza giderse böyle küçük küçük olduğu için atıştırmalık yolda iyi gidiyor. Antik kentin taşlarının bir kısmı buradan çıkarılmış. Gördüğünüz gibi zaten küp değil de dikdörtgen prizması şeklinde kesilmiş. Şöyle kayalar var. Buradan çıkarıp büyük ihtimal götürüyorlarmış ya da burası bir eskiden kullanılan bir yermiş. Ya da bilmiyorum artık. Ama antik kentin bayağı dışındayız. Bu arada işaretleri görmek gerçekten bazen zor. Mesela çalı gelmiş üstüne. Şurası çam şeyleri kapanmış. Çam yaprakları kapatmış. Zaten silinmiş. Bunu görmek gerçekten zor. Ve burada fıttırdım ben. Ama siz güzergahtan kabaca yürürseniz zaten bulacaksınız yani, emin olun. İşte tek başına gelince böyle zorlanabiliyorsun. Bir de rehber olmayınca. Ben de bu yolu ilk defa yürüyorum. Böyle ormanlık alanlarda işaretler kapandığı için yürümek zorlaşıyor. Patikada tam anlayamadım nereden devam ettiğini. Çünkü biliyorsunuz bu tarz yerlerde hani bir yol oluyor ama 3'e 4'e ayrılıyor bazen. Bazen ileride birleşiyor, bazen birleşmiyor. O yüzden hani böyle net bir yol yok. Biraz sabır lazım. Biraz da işte yön bilgisi diyelim. Şu an bende ikisi de yok. Acayip. Az daha gidiyorduk. Şu an bende ikisi de yok. Acayip yani modum düştü ama şu an modumu modumu yükselten bir şey oldu. Size de göstereceğim birazdan. Şu an gerçekten gidip yani hava sıcak zaten gidip denize girmek istiyorum. Ama bir yandan da yürümek de istiyorum çünkü bayağıdır yürüyüş yapmıyorum, böyle bir doğa yürüyüşü. İkisi arasında kaldım. Ama çok tatil yaptığım için artık kendimi biraz yürümem lazım. Kesin unutmadan modumu yükselten şey de şuydu, size göstereyim. Demek burası büyük ihtimal köprü olarak kullanılıyordur diye düşündüm yani. Büyük ihtimal şurada su mu geçiyor acaba, bakalım. Dere falan varsa. Ama gerçekten doğal taştan yaptılarsa ya da kendi oluştursa çok güzel olmuş yani. İşte az önce gösterdiğim yerde şurası. Şöyle taş çıkarılabilir dedim şuradan. Köprü yapılmış mı anlayamadım tam buralar. Yani oyulmuş ama buralar taş şeklinde, böyle hiç oyulmamış. Ha, görüyorsunuz bakın altta. Baktığınız zaman görüyorsunuz taşların olduğunu. Sonradan üstünde böyle doğal şekiller olmuş sanırım. Büyük ihtimal burası daha, bu akarsu daha yoğun akıyordu eskiden. Şu an azalmış çünkü tarım çok bu bölgede. O yüzden sular çekilmiştir büyük ihtimal. Neyse, en azından düzlük bir alana çıktık. Birinden yine su istemem lazım. Su yani acayip diyor. Acayip istiyorum. Şuradan geçeceğiz dostlar. Geçebilirsek, yol burası. Müsaade ettiler bana. Sakin ol dostum, bir şey yapmayacağız. Sadece şuradan geçeceğiz. Bundan da sulanma yerler sanırım. Şöyle atlarsak umarım batmayız. Ha, iyi. Burası kuruymuş. Yani gözün yol üstünde olsun, haritada olsun. Sağa sola dönüyor çünkü. Kaçırmayın yolu. Az önce müzenin işlerinde çalışmış bir abiyle tanıştık. Abi dedi ki o gördüğümüz köprü dedim ya, alttan su akıyormuş. O aslında köprünün üstünden su getirmek için yapılmış bir köprü yani. Üstünden su kanallarıyla kente, Perge'ye su taşıyorlarmış. Yani su geliyormuş, su kanalıymış. O yüzden öyle bir şey yapmışlar. Olimpos'ta falan farklı yerlerde bayağı müze işlerini yapmış. O yüzden yolu iyi biliyor yani bu abi. şuradan git dedi bana. Tavsiye verdi. Bakalım bulmaya çalışacağız bir şekilde. Videoyu beğenip abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu tarz vlogların gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ciao.